Selamlar herkese. Bugün yılın son gününde Aralık ayı dersimizi yapıyoruz. Bu derste iki noktaya değineceğim sizin kendi kendinize tasarımlarınızı yapabilmeniz için. Bunlardan birincisi iki harf tasarım yapabilmek. İsminiz ve soyadınızdaki harfleri birbirleriyle harmanlayabilmek. Çünkü aslında bütün harfler aynı gövdelerden, benzer gövdelerden oluşuyorlar. Geçtiğimiz derslerde temel tasarım prensiplerinden hareketle çalışmıştık hatırlıyorsanız. Eğer seyrettiyseniz, seyretmediyseniz de seyredebilirsiniz. O dersler İngilizceydi ama altyazıları var. Bu dersi hem İngilizce hem Türkçe yayınlıyorum. Eğer ilk defa rastladıysanız da A'dan Z'ye imza dersleri oynatma listesine bir bakabilirsiniz bu dersten sonra. Bu dersi yapacağımız ikinci şey de iki ismi olanlar ya da ismi ve soyadı işte 15-20 harfi falan aşanlar için aslında. Onlar için de birkaç böyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç deneme yapacağım. Nasıl çalışabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi Aralık ayı hediye planına katılan abonelerimden rastgele seçilen 3 abonem için yapacağım tasarımlar üzerinde örnekler göstermiş olacağım. Onlar üzerinden örnekler göstereceğim. Ocak ayı için olan hediye imza planına da herhalde 24 Ocak'ta 24 Ocak'a kadar katılabilirsiniz. Ayrıntılar video açıklamasında da var. Sabitlenen yorumda da yine topluluk gönderilerinde de vardı. Bunun dışında istek üzerine çalışmalar yapmıyorum. Profesyonel bir iş olarak tasarımlar yaptım. İmza danışmanlığı için de bana busrakulupiletisim@gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Zaten kanalın hakkında kısmında da bu mail adresiyle bana ulaşabiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Bu derste ben iki tane kalem kullandım. Bir tanesi kurşun kalem. Tabii bayağı böyle şişmanca bir kurşun kalem. Diğeri de tükenmez kalem, pilot kalem tarzı bir kalem, pilot kalem tarzı bir kalem aslında. Zigin Millennium serisi çizim kalemi olarak geçiyor. 0.8 uçlu bir kalem. Yani ikisi de aslında kalın uçlu kalemler. Kurşun kalemi neden kullandım? Çünkü tasarım yaparken her zaman kurşun kalem kullanıyorum. İşte bu kalemi kullandım ki birazcık daha kalın ve ince kısımları belirgin olsun. Zaten yine silebileyim. Bu da önemli. Çünkü işte yazıyorum, siliyorum. Boş yere kağıt israfı da yapmamış oluyorum böylelikle. Bizim bir imza kaleminde aradığımız iki özellik var. İnce ve kalın kısımlarının belirgin olabilmesi. Bu iki kalemde de bu belirgin. Şimdi görüyorsunuz. Burada kalın ve burada ince, ince ve kalın. Eğer bu kısımlar belirgin olursa siz imzanızı imza atarken imzanız daha estetik bir şekilde görünmüş olacak. Bu kalemleri hobi24.com'dan aldım. Bir bakabilirsiniz oradan imza kalemi diye aratırsanız belki o tarz kalemler de çıkacaktır. İlerleyen zamanlarda bunun hakkında da bir ders yayınlayacağım. İmza kalemleri hakkında nasıl bir kalem kullanabilirsiniz vesaire gibi. Şimdi biz bu derste 3 tane isim çalışacağız. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Serdar Şahzayip, Enes Çomuk ve İmran Ansari. Şimdi bu isimde, bu üç isimde ilk önce neler var onlara bakalım. Bir S harfim var. Bir S harfim daha var. Hani hemen kapatmayın. Benim ismimin baş harfi yok falan diye. Çünkü şimdi size bir şeyler anlatacağım. E ve C harfi var, I ve A harfi var. Peki benim harflerim aslında benzer gövdelerden oluşuyor. Aslında bir S harfi bir Ş harfiyle zaten hani benzerdir. İşte bir Z harfiyle U harfleriyle içerisindeki o simetrik yapısından dolayı iki parçaya ayırdığınızda U harflerini görebilirsiniz. İşte bir N harfiyle benzer. C harfleri yine E harfi, F, M, B, P harfleri D harflerine yardımcı olabilir tasarım yaparken. C harfi O, Ö, G, D, R gibi hani içerisinde bu yuvarlak hatları barındıran bu harflere tasarım yaparken yine bu harfle bağlantı kurabilirsiniz ki kurmalısınız. Yine I ve A harflerine baktığınızda I harfi J, L, işte T, Y, H gibi harflerle bağlantılı tasarımsal olarak. Bir A harfinin içinde zaten ters döndürürseniz bir V görürsünüz. İşte üçgen yapısından dolayı, üçgen formdan dolayı bir X görürsünüz. U ile benzeştirebilirsiniz yine. K ile yine K ile benzeştirebilirsiniz. N harfi işte W ile benzeştirebilirsiniz. Böyle bağlantı kurarsanız tasarım yaparken ve benim derslerimi seyrederken çok daha sizin için kolay olacaktır.
Peki bir bakalım. Mesela bir E ve C harflerine bakalım. Farklı renkte 2 kalem kullanacağım görebilmeniz için. Aslında bir E harfinin içerisinde bir C harfi var. Bunu bulabilirsiniz. Eğer bunu bulursanız imzanızı tasarlamanız çok daha kolay olacak. 2 harf tasarımı yapmak istiyorsanız eğer. Yine bir A harfinin içerisinde bir I harfi bulabilirim. Eğer bu bağlantıları kurabilirseniz, yani o bütünün içinde parçaları görebilirseniz, işte parçanın içindeki bütünü görebilirseniz yine çok daha kolay olacak. Şimdi Sardar Şah Zayip'le başlayalım. 2 tane S harfim vardı. Bir bakayım nasıl bir şey yapabilirim. Bir ilk önce düşünmem lazım bunun üzerine. Bir S harfim var, bir de S harfim var. Sonda bir B harfim var. Yine ismimin sonunda bir R harfim var. Yani bunların hepsine bir bakmanız lazım. İşte A mı var, O mu var, içeride İ mi var, I mı var, o düzlükleri ve yuvarlaklıkları. Hani denge unsurları falan demiştik, hatırlıyor musunuz geçtiğimiz derste? Bunlara dikkat etmeniz lazım. İmza tasarımında da böyle. Hani böyle basit görünse de bizim tasarımda da böyle bu. Şimdi nasıl bir şey yapabilirim? Ben 2 harfi birbiriyle böyle bağlantılandırmak istiyorum. Şöyle bir şey yapsam. SS gibi. Bizim A'dan Z'ye imza dersleri oynatma listesinde de S harfi için, yani bütün harfler için dersimiz var. Orada mesela simetrik çalıştığımız harfler de vardı. Şimdi onların birçoğundan farklı bir ders yapmak istediğim için bu şekilde tasarımlar yapacağım bu derste. Şimdi burada mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir başlangıçla başlayabilirsiniz. 2 tane S harfim var. Sonra da soyadımı yazabilirim bu kısma. Ve eğer döndürürseniz bu şekilde, hani bulut imza tekniğinde bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Böyle döndürebilirsiniz falan diye. Döndürüyorum, çeviriyorum ve harfi aslında farklı bir şekle sokuyorum. Bu şekilde işte yansıtabilirsiniz yine. Bu bizim için önemli, yani harfi görerek harfi dönüştürebilmemiz gerekiyor aslında tasarımı yaparken. Şimdi peki şöyle bir şey yapsam, ben döndüreyim o zaman bunu. Burada bu aralık çok kısa oldu. Bir tane daha yapacağım, bir bakın bakalım. 2S'yi aslında döndürdüm ve birleştirdim. Sonra bu kısma da imzamın geri kalanını yazacağım. İsmimi ve soyadımı, isterseniz sadece soyadınızı yazabilirsiniz. Tekrar biraz daha uzak çizgiler. Evet. Yine ortadan başlıyorum. Bu çok önemli. Baştan başlarsanız, sondan başlarsanız bağımsız olurlar birbirlerinden. Ve altına da bir çizgi attım. Bitirdim. Böyle birkaç kere deneyin bunu. Zaten bunu yapmadan önce birkaç kere deneyin. Çünkü her zaman hani bu 2S'yi birleştirmek bu kadar kolay olmayabilir. Bazen göründüğü kadar kolay olmuyor. Yine böyle yazabilirsiniz. İç harfler size kalmış. Hani el yazınızla bağlantılı iç harfler, ama biz burada iç harfleri düz çalıştık. Çünkü zaten yaptığım bu S hareketiyle çok çok yuvarlak hatlar inşa etmiş oluyorum imzam içerisinde. Bu yüzden düz iç harflerle çalışıyoruz. En sonunda da altını çizebilirsiniz. Böyle bir dayanak noktası gibi aslında ve vurguluyorsunuz. Yine çok bahsettik bundan, bir daha bahsetmeyeyim. İç harfler dediğim gibi size kalmış bu noktada. Ben geniş iç harfleri böyle bir tasarıma daha çok yakıştırıyorum. Geniş ve kısa iç harfler. Ama böyle de çalışabilirsiniz. Size kalmış, işte Z'yi kuyruksuz yapabilirsiniz, kuyruklu yapabilirsiniz. Yani aslında imza tasarımınızı, siz kendi tasarımınızı yaparken bunlara dikkat etmelisiniz. Ben iç harflerimde nasıl çalışıyorum? Dar mı çalışıyorum? Geniş mi çalışıyorum? İşte keskin mi harflerim? Bunların hepsine
dikkat etmelisiniz. Çünkü o tasarımdaki dengeyi yakalayabilmek için. Altını çiziyorum ki vurguluyorum dedim. Yani S'leri birleştirdim ve bu kadar. Şimdi Enes Çomuk için çalışıyoruz. Bir E harfim var, bir Ç harfim var. Daha önceki birkaç dakika önce bahsettiğim gibi sadece E ve Ç harfleri için değil aslında işte E harfini şöyle bir döndürün bakalım bir M göreceksiniz. Yani aslında çalıştığımız her harf için önemli tasarım aşamasında. Bir E harfinin içinde bir C harfi bulabilirsiniz demiştim. Burada işte bir O'yu düşünün. O'nun yuvarlaklığıyla E ve C'yi birleştireceğim ben şimdi. O'nun yuvarlaklığı içerisinde. Böyle bir şey yapabilir miyim? Bir O, bir C gibi görünüyor. Ama şunu nasıl düşünebilirsiniz bir de? Küçük E gibi düşünebilirsiniz. Yani C ve küçük E olarak da düşünebilirsiniz. Fakat ben burada şimdi ortadan böleyim ve birazcık daha E'ye benzesin. Büyük E'ye benzesin. Biraz daha vurgulayayım ismimi çünkü. Hani küçük E değil de büyük E çalışayım. Böyle bir başlangıç ta yapabilirsiniz. Hem şık hem de güçlü bir başlangıç olur. Bir E ve bir C çalışıyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz eğik çalışıyorum. Az önce düz çalışmıştım. Özellikle düz çalışmıştım. Şimdi de özellikle yine eğik çalışıyorum. Daha dar başladım ve daha uzun başladım dikkat ederseniz. Şimdi birkaç tane bunun denemesini yapın. Hani siz kendi tasarımlarınızda da işte hangi harf varsa isimlerinizde tabii sadece bu ders yeterli olmayacaktır muhtemelen. Şu an sadece bunu kavruyorsunuz, görüyorsunuz. Aa hakikaten öyleymiş falan diyorsunuz böyle. Okey, böyle kısa bitireyim şimdilik. Birazdan bir şey daha göstereceğim. Bunu uzatabilirdiniz. Eğik. Eğimi burada fark ediyorsunuz aslında. Bunu birazcık daha yatırabilirim de. Şimdi eğimi bir tık daha arttırsam mı acaba? Birazcık daha arttırdım. Yine küçük iç harflerle ilerledim. Küçük ama belirli iç harfler. Dikkat edin. Ama bir şeyler eksik burada. Şu son olmadı değil mi? Fark ettiniz mi? Tekrar bu başlangıca çalışıyorum. Tekrar ismimi tam ortasına yazıyorum. Hani başına, sonuna değil. Ve K sonundan bir geriye dönüş. Fakat burada durursanız, bu şekilde çatıştırırsanız güzel görünmeyecektir. Şimdi bu geri dönüşü ben size çok daha şık bir şekilde göstereceğim. C'yi bir daha yazmadım çünkü başta C yazmıştım zaten. Dönüyorum. Burada duruyorum ve bitiriyorum. K'min çizgisi birazcık yamuk oldu. Fark ediliyor bence oradan da. Bu oturuşumdan kaynaklanıyor sanırım. Elim çok rahat edemedi o kısımda. Şimdi bir tane daha yapacağım size. Dikkat ettiyseniz K'den düz bir şekilde geriye gidiyorum ve C ile E arasında da bir boşluk bırakıyorum. Yani aslında onun içinden geçiriyorum. Yaptığım bu küçücük hareket imzayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Burada durdum ve devam ettim. Aşağı indim. Bu ile bunun arasında çok fark var. Hem tasarımsal olarak hem de ifade ettiği anlam açısından.
Yani bu boşluğu bırakırsanız böyle içinden geçen bir K boşluğu, K'den böyle bir boşluk bırakmış. Bir tane daha deneyeyim. Böyle bir şey de yapabilirdim. Kısacık bırakabilirdim. Ama işte burada bir düz bir şeye ihtiyacı var imzanın. Bu çok çok belirgin bir şekilde görünüyor aslında. Yapmasanız da olmaz mıydı? Olurdu ama bu şekilde düz bir geriye dönüş ve ardından içten geçtikten sonra yine bir ileri ve aşağı giderseniz çok çok daha şık bir tasarım olacaktır. Yine iç harfler size kalmış burada. Ne yapıyorum? Geriye dönüyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Ve geldik bu dersin son ismine. İmran Ensari için çalışacağız. Bir İ harfimiz var. Başta bir de A harfimiz var. Şimdi yine bu A harfinin içerisindeki İ harfini, o başta yaptığımız şeyi düşünün aslında. Ben burada A harfini büyük A olarak da çalışabilirim. Küçük A olarak da çalışabilirim. Şimdi bir I ile başlayayım. İsmimle devam edeyim ve sonra da küçük A'nın gövdesini yazayım. Bu A'yı da yapabilirim. Bu A'yı da yapabilirim. Şimdi daha minimal çalışacağım bu denemede. Düz çalışacağım ve minimal çalışacağım. Birazcık geometrik şekillere benzeyecek. İmzamın içi parçaları. Ve böyle bir A yaptım. Yine şöyle bir bitişle bitirdim. Burada yine sonda hem büyük A'yı hem küçük A'yı böyle dönmüş bir şekilde görebilirsiniz. Pratik, minimal ve bütünlüklü bir tasarım aslında bu anlamda. İmzamın iç parçalarını üçgene, daireye, işte kareye, dikdörtgene benzetiyorum. İlk önce baş harfimi yazıyorum. Sonra Ensari ile bitirdim. İ'nin noktasını da dönmüş A ile yaptım. Sonra en sonda başa bir A gövdesi koydum. Ve tam ortadan ilerledim. Yine bu çok önemli. İç harflerim. Ben böyle bir R kullanıyorum. Farklı bir R kullanabilirsiniz. Eğik çalışmıyorum. Düz çalışıyorum. Böyle bir imza oluşturdum. İmzamın içinde yuvarlaklar var, düzlükler var. Bunları birbiriyle uyum içinde yazmaya çalışıyorum. Hem basit olsun istiyorum hem de dengeli olsun. Zaten ders boyunca bu denge unsurlarından bahsettik. İşte hiyerarşi olması gerektiğinden, zıtlıklarla bir uyum oluşturmamız gerektiğinden bahsettik. Buna dikkat çekmek istiyorum. Eğer böyle aşağıdan yazmış olsaydınız uyumsuz bir imza olurdu. Biz ortaladık ve ortadan çalıştık. Böyle olsun istemiyoruz, böyle olsun istiyoruz. Ortalıyoruz. Zaten diğer tasarımlarda da bunu uyguladık. Dikkat ettiyseniz eğer. Bu dengede olmasına, imzanızın dengede olmasına dikkat etmelisiniz. Bu noktada hem yansıttığıyla yani hem estetiksel hem de tasarımsal boyutuyla aslında buna dikkat etmelisiniz. Bunun için dikkat etmelisiniz. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Peki neler yaptık? Hemen şöyle kısaca özetleyeceğim. İlk ismimizde 2 S'yi birleştirdik. İç harfleri ortaladık. İsmin yalnızca baş harfini yazdık. Soyadının da ilk 2 hecesini çıkartarak son 2 heceyi kullanabileceğimizi söyledik hatırlarsınız. İkinci ismimizde yine 2 harf tasarımı yaptık. E ve C'yi birleştirdik. Son harf K'den de bir geri dönüş sağladık ve baş harflerimiz E ve C'nin
içinden geçmişti. Üçüncü ve son ismimizde biraz minimal çalışmıştık. Daha basit hatlarla geometrik şekillere benzer çalıştık aslında. İlk ismimizin baş harfini yazdık. Büyük A yerine küçük A kullandık. Siz de böyle yapabilirsiniz. İşte büyük K yerine küçük K kullanabilirsiniz. Büyük B yerine küçük B kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Soyadı baş harfinde bunu ben çokça uyguluyorum. Ve altını çizerek son olarak vurguladık. İsmin tamamını çalışmak yerine sadece baş harfini çalıştık. İşte içinden heceler seçerek çalışabilirdik. İlk ismimizde böyle çalışmıştık mesela. Ve bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.